Evet arkadaşlar, sonunda F-16 savaş uçağımız geldi. Aldım uçağı ve ucunu da şöyle göstereyim. Şimdi bu uçağı aldınız. İzledikten sonra almaya karar verdiniz. En başta bunu söyleyeyim. Şu ucu bu uçakların ve şu anda küçük aksesuarlar her zaman zayıf oluyor. Hemen ne yaptım? Ben etrafını bantla döndüm. Bakın sağlam, bir sürü bantla döndüm. Bantla döndüm, buralara bantladım ki çakıldığında kırılmasın. Zaten çok sağlam. Böyle benim uçuracağım gibi, şimdi gireceğiz bir tarlaya. Öyle yerlerde uçurmaya bakın, sert zeminde uçurmayın. Almayı düşünüp alırsanız. Çünkü bunlar evet çok sağlam dayanıklı maddeler ama bunun üstü çakıldı mı kırılıyor arkadaşlar. Kırılır yani. Hepsi aynı. Bütün ISO uçaklar eğer tahtalansa zaten parçalanır. En sağlamı köpük bile kırılır. Sonuçta kırılmaz diye bir şey yok. 1S yani bir hücreli LiFo pille çalışıyor. Bakın şimdi size şunu göstereceğim. Baba şöyle arabanın önüne gelelim, gel. Şimdi arkadaşlar şöyle koyayım da. Baba sen şuraya geç. Şöyle tut. Heh. Arkadaşlar bakın şimdi. Bunda diğer uçaklara, baba yaklaşır mısın biraz? Gel. Bunda diğer uçaklara göre farklı bir şey var. Yani normalde olması gereken şey. Bizim nasıldı önceki kullandığım 2 kanallı uçakta şundan hiçbir hareket etmiyordu. Bakın bunlar hareket ediyor, görüyor musunuz? Bu asansör, yani uçağı kaldırmak için kullandığımız nasıl diyeyim özellik. Aynı gerçek uçaklardaki gibi. Bakın geriye çekerseniz yukarı doğru hareket ediyor. Uçak kalkıyor. İleri ittirirseniz inmeye başlıyor. Normalde bunun hareket etmesi lazım. Etmiyor. Yolda bir tane var. Onun da edeni de gelecek. Bakın. Sağ dedim mi sağ, sol dedim mi sol. Bunlarda bir terslik yok. Şurada bunlara aileron deniliyor. Bu da yok. Diğer gelecek uçakta o da var. Şimdi bu başlangıç modeli XK markasının A290 F-16 savaş uçağının birebir modeli. Stabilizasyon modu var. Onu söyleyeyim. İşte bu en güzeli bu. Şimdi başlangıç olarak alıyoruz. Biliyorsunuz ben de aman usta değilim. Hatta ilk 3 kanallı uçağım benim. Şimdi şöyle başlangıç modunu aldım. Bakın şu anda başlangıç modunda. Aman yanlışlıkla hareket ettirdim. Bakın ilk sağlamlık testinde yaptık. Sapasağlam geldi yeri. Karıştırıyorum. Ben de karıştırıyorum. Şimdi bunu kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu gaz gitti çünkü. Şimdi şuna bakın. Şu anda kontrol, üstündeki kontrolüm çok az, görüyorsunuz. Az hareket ediyor. Bu başlangıç modu. Bir de şu tuşa bir kere bastığımda bakın kontrolüm arttı, görüyor musunuz? Ne kadar çok deyip kalkıyor. Daha keskin dönüşler yapıyorsunuz. Şimdi hava rüzgarlı. Bunu da kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten başlangıç seviyesi diyoruz ya, bakın. Jiroskop var. 6G gyro diyorlar buna. Şu anda zaten bu en düşük. Az kontrolleri, çok kontrolleri bu devamlı devrede. Ama buna basarsanız bakın şuna. Advanced level, yani en üst seviyeye geçiyorsunuz. Bunu ancak iyi uçurabilenler, uzun süredir bu işte uçak hobisiyle uğraşanlar bilir. Ben yapamam. Yapamadım da zaten, denedim daha önce. Bakın kontrol daha da arttı ve stabilizasyon yok. Yani stabilizasyon nedir derseniz şu, havada uçuruyorsunuz ya, uçtu. Kontrol edemeniz, bıraktınız, her şeyi bırakın. Uçak burnunun baktığı yere dümdüz kendini sabitliyor, çakılmadan gitmeye devam ediyor. Yapacağınız tek şey döndürmek kendinizi. Ve çarpma diye bir olayınız yok. Nasıl yok onu söyleyeyim. Gazı inerken, mesela uçarken gaz biliyorsunuz işte çalışıyor motorumuz. Motoru tamamen durdurdunuz. Aşağıda tutacaksınız. Asansör diyeyim aslında bu elevator. Elevator'ı aşağıda tutacaksınız. Şöyle yani bunu aşağı çekeceksiniz, o yukarıda duracak. Süzüle inecek. Zaten şimdi göreceksiniz, o şekilde ineceğiz. Tamam, artık çok fazla konuşmayalım. Almak isterseniz link aşağıda ama önce bir uçuşunu görün. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, baba hazır mısın? Evet arkadaşlar, F-16 savaş uçağımız havalandı. Arada sırada görüntülen uçak kaçabilir. Çünkü babam ilk defa bana kameramanlık yapıyor arkadaşlar, ona göre. Bakın görüyor musunuz ne kadar güzel uçuyor. Şimdi biraz şöyle yükselelim bakalım. Bakın yükseliyorum. Ha bu arada kumanda mesafemiz yaklaşık 150 metre. Fazla değil, bakın şu anda aşağı salto yaptım. Şu anda aşağı ben indirdim. Bakın görüyor musunuz nasıl uçuyor? Dönüşlerde biraz yukarı doğru havaya gaz verin, yoksa çakılır.
Rüzgardan dolayı daha çok şey yapıyor şu anda. Yere yaklaşıyor. Bakın görüyor musunuz? Yükselelim. Çektim baba bunu. Neredeyse kendime giriyordum uçakla arkadaşlar. Uçurması acayip kolay. Acayip kolay. Bakın ben, bu benim kullandığım daha ikinci film. Yani bir kere şarj ettim, bitirdim. Bu da ikincisi. Yani ben kullanabiliyorsam herkes kullanabilir. Çünkü ben de sadece şimdiye kadar 2 kanallı, ne jiroskopu var ne böyle kontrol yüzeyi, yani kontrol yüzeyi dediğim asansörü olmayan, kanatlarında hiçbir özelliği olmayan basit uçak kullanıyordum. Ben bir de ilk seferinde alıp bunu kullanabiliyorsam herkes kullanır arkadaşlar. Ve çok zevkli. F-16. Havada ne kadar gerçekçi göründüğüne dikkat edin. Sırf aşağıdan size göstereyim diye biraz gelmeye çalıştım aşağıya. Rüzgar hemen indiriyor aşağıya. Çakılıyor ama bakın şimdi. Çakıldı. Hem de burun üstü çakıldı. Eğer ben o bantlamayı yapmasaydım o burun şimdi kopmuştu. İsterse böyle çim olsun. Şimdi çıkartacağım inşallah. Dumur olmayız. Bakın gördünüz mü? Burun sapasağlam. Baba en son şu tarafta uçayım. Allah. Şu tarafta uçayım çünkü güneş görüntüyü engelliyor. Hep bu tarafta uçayım şöyle. Evet, tekrar kalkıyoruz. Baba çek benim. Evet. Bu kalkışta şeyi kullanıyorum zaten, stabilizasyon modunu. Çünkü açıkçası denedim şeyle, Advanced modda. Lak diye aşağı çakıldı. Yani benim daha şu anda o becerebileceğim bir şey değil. Diyorum ben de şu anda çoğumuz gibi ben de tamamen başlangıç seviyesinde bir uçak uçuran birisiyim. Drone'un helikoptere hiç benzemiyor bu. Görüyor musunuz? Şimdi ya bu kadar bir yukarı çıkıp bir hareket yapmaya çalışalım eğer izin verirse. Bakalım. Normalde ters dönebiliyor ama bakın bu stabilizasyon modunda ters dönemiyor. Görüyor musunuz? Çünkü o jiroskop hemen düzeltiyor. Normalde takla atması lazım şimdiye. O dediğim profesyonel advanced modlu oluyor. Ben de dediğim gibi orada uçuramıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakın ileri gidelim. Sonra oradan geri getireyim ve iniş yapalım. Bakın. Motor kapandı. Çok güzel şekilde indi. Çarpmadı. Ve efsane uçuyor. Ha bu arada dikenlere takıldı makine. Yerden kalkmıyor mu derseniz tekerlekleri var. Kalkıyor. Gördüğünüz gibi burada yerimiz yok. Çünkü bakın tekerleklerin de her birisi aslında öyle dandik tekli de değil. İkili ikili yapmışlar. Gayet de güzel dönüyor ve kalkıyor da. Ben bazı yabancı kanallarda gördüm. Adamların yeri var. Adamların ülkesinde sadece uçak, böyle ağaç uçak uçurmak için devlet onlara yer yapmış. Bizde maalesef öyle bir durum yok. Koyuyorsunuz yerden 10 numara gerçek uçak gibi kalkıyor. İster elden atın ister yerden. Bu uçak efsane ve piyasadaki yeni çıktı en iyi başlangıç seviyesi uçaklardan birisi. Fiyatına aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Yani alıyorsanız, hatta ben de bundan önce kırmızı 2 kanallı uçağı uçuyordum biliyorsunuz. O çok açıkçası keşke ondan başlamasaymışım. Direkt böyle bir şeyden başlasaymışım. Şimdiye daha çok alışırdım. Bunu nasıl uçurdum ben burada 2 senedir kullanıyor olsaydım. Şu yani toplam size göstermeden önce 10 dakikalık bir pratikle böyle uçuruyorum. Şimdi bir daha bir uçuralım. Ya uçururken de videoyu keseceğim arkadaşlar. Müzikle biraz uçarız. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Hobiyle kalın. Görüşmek üzere. Vallahi telaş yaptı, çok güzel oldu.